Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Gülay Hala Duygu Bebek örümümüze devam ediyoruz. Şu parmak kısımları için bu ten rengi olan ipimin şöyle yaptığınız zaman bakın 4 katlı bir ip bu. 4 katlı ipten bir katını alacağım. Yani 3 kata bırakacağım ipimi. İpim ince olduğu için. Eğer daha kalınsa ipiniz siz 2 kata da düşürebilirsiniz. Yani şu parmak öreceğimiz kısımların biraz daha ince kalması için yapıyoruz bunu. Evet arkadaşlar, sağ elimizi yaparken işaret parmağından başlayacağız. Şöyle yine aynı şekilde işaret parmağı 5 sıraydı biliyorsunuz. Küçük parmak 4 sıra. İşaret parmağından başlayıp küçük parmağa doğru gideceğiz. Diğer tüm sayıları aynı. Bu parmakları ördüğünüz zaman baş parmağının koyma yeri değiştiği için işaret parmağından başlıyoruz bunu örmeye. Şimdi işaret parmağından başlayarak bebeğin sağ eli için diğer şu birleşme yerine kadar, hatta şu 4 sıra ördüğümüz yere kadar aynı şekilde örüp gelin arkadaşlar. Diğer video ile aynı çünkü sayıları. Sadece işaret parmağından birisinde küçük parmaktan başlayarak yapıyoruz. İşaret parmağından başlayıp diğer sayılar aynı şekilde olacak şekilde 4 sıra örene kadar şu avuç içindeki şu 4 sıra şuraya kadar bunu da aynı şekilde örüp sağ elimizi baş parmağa bağlayacağımız yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bebeğimin sağ eli olacak bu. Orta parmak ve yüzük parmağının tam ortasına koydum bakın işaretleyicimi. 4 sıra ördük. Biliyorsunuz 20 tane sık iğnemiz var. Şimdi devam edeceğim. 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 12. 12 tane sık iğnemi yaptım. 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen ikinci zincirimin içerisine 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Şuraya kaydıracağım. Şimdi bu 5 tane sık iğnemizi 5 sıra örelim arkadaşlar. Tüm sık iğnelerimizi 5 sıra örelim. Şöyle olduğu zaman içe doğru geleceğiz zaman şuradan devam ediyorum. Şu zinciri çektiğim 13. sık iğnem biliyorsunuz. Şu hemen yanından devam ediyorum. Burada 7 tane sık iğnem olması gerek. Onları öreceğim. 1 2 6 ve 7. 7 tane sık iğnem vardı. Onları ördüm. 6. sıramda 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 şu 12 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şu 13'üncü de biliyorsunuz zincir çekip parmak yapmıştık. Şurası 13'üncü. Burayı örmüyorum. Direkt parmağa geçeceğim. Parmaktaki 5 tane sık iğnemi öreceğim. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane parmağımdaki sık iğneleri ördüm. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 7 tane biliyorsunuz burada sık iğnemiz var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıra başına gelmiş oldum. 24 tane sık iğnem var. 7. sırayı öreceğim. Normalde biliyorsunuz 20 sık iğne vardı. 5 tane de bunu ekleyince 25 olması lazım ama şurada bir tane 13.'yü örmediğimiz için zincir çektiğimizi
24 tane sık iğnemiz var. Devam ediyorum. 11 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şu 12. sık iğnemle şu parmağımın ilk sık iğnesini birlikte alıyorum. Burada bir tane kesiyorum. Tekrar kalan sık iğnelerimi öreceğim. On, 11. 11 tane sık iğne ördüm sıra başına kadar. Şu anda 23 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Sonraki sırada ben daha keseceğim şu avuç içinde. 10 tane örüyorum. 1 2 3 şöyle 10'uncuyu ördüm. Bir tane daha örüyorum arkadaşlar. 11 tane sık iğne yaptım. Buradaki 12 ve 13'ü birlikte örerek aldım ve burada bir tane kestim. Geri kalan sık iğnelerimi sıra başına kadar öreceğim. 1 2 10 tane sık iğne ördüm. Şu anda 22 tane sık iğnemiz var. Artık incelteceğiz. Evet, burada keseceğiz. 3 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. 1 2 3 tane ördüm. Sık iğnemi bir tane kesiyorum. Ve 3 sık iğnemi yaptım. Bir tane daha kesiyorum. 2 tane sık iğnem kalmış. Onları da öreceğim. 4 kere kesmiş oldum. 22 tane sık iğnem vardı. 18'e düşmüş olması gerekiyor bu sırada. İncelttiğim ipimden az bir şey kaldı. Onu bitene kadar örüp normal tığ ve normal ipime geçeceğim. Tekrar ip ayırmak istemiyorum. Aslında bir sonraki sırada geçecektim. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var. 10. sıramızdayız. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne yapıp bir tane keseceğiz. Şöyle 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane azaltıyorum. Şurası çok daralmadan biraz elyaf koyacağım arkadaşlar şu avuç içine. Parmaklara koymuyorum. Şöyle bakın az bir şey koyuyorum. Avuç içini kabartacak kadar elyaf koydum. Bakın yumuşak. Çok aşırı sert değil. 2 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğiz demiştik. İlk kesintimi yaptım. Devam ediyorum. Dördüncü kez kestim. Bir tane sık iğnem kalmış. 2. Bunları da ördüm arkadaşlar. Ve kesintim bitti. 4 kez de burada azaltmış oldum tekrar. Evet, 14 tane sık iğneye düşürmüş olduk. Bu sırada kesintimizle birlikte arkadaşlar. Şimdi şu noktadan sonra eğer
sağ ve sol el artık aynı şekilde gidecek. Burada bir farklılık yok. Arkadaşlar buraya kadar ipimizi inceltmiştik ve ince tığ ile örmüştük. Şimdi artık normal tığınıza geçebilirsiniz ve ipinizi de değiştirebilirsiniz. Normal kalın ipinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu 14 tane sık iğnemizi 3 sıra örelim arkadaşlar. Evet, 14 tane sık iğnemi 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şu parmak uçlarımı şöyle düzeltiyorum. İçindeki zincir gelmesin diye şöyle bir çevirerek düzeltebilirsiniz. Şu özellikle uç kısımları biraz kalın kalıyor ilk yapılan yer. Evet, şöyle bileğimizde 3 sıra örmüştük. Şu bilekten itibaren sağ ve sol el aynı dedik biliyorsunuz. Parmaksız yapacağımız elde de aynı olacak. Eşitleyeceğim ben onları. 7 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ördüm. Şurada bir tane arttıracağım. Şuradan sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. Sık iğnemizi 4 sıra örelim arkadaşlar. 4 sıra örüp sıra başına gelelim. Arkadaşlar 15 sık iğnemi 4 sıra ördüm. Şimdi bir tane daha artırma yapacağım yine iç kesimde. 7 tane sık iğne yapalım. 1 2 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle bir bakayım. Birazcık daha içe gelsin diye bir tane daha örüyorum. 8 tane sık iğne yapmış oldum. Bir tane artırıyorum. 8 tane sık iğneden sonra bir tane artırdım. Sıra başına kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. Evet, bir tane de artırıp 16'ya çıkardım sık iğne sayımı. 16 tane sık iğnemi 5 sıra öreceğim arkadaşlar. 5 sıra 16 sık iğnemizi örelim, sıra başına gelelim. Evet, 16 tane sık iğnemi 1 2 3 4 5 sıra örmüş oldum. Şurada artırmıştım arkadaşlar. 8 tane bir örelim. Şöyle 8 oldu. Şurada artıracağım. Bir tane daha yapayım. 10 tane örmüş olalım. 10 tane ördüm arkadaşlar. Şurada bir tane daha artırıyorum. Genelde bakın şurada artırmışım. Şurada artırmışım. Hemen hemen aynı sık iğnenin olduğu yere denk geliyor. Sıra başına kadar kalan sık iğnelerimi öreceğim. Evet, bir tane daha arttırdım ve 17'ye çıkardım sık iğne sayımı. Evet, bu 17 tane sık iğnemizi 8 sıra örelim arkadaşlar. Şu sıra başında bırakalım. Arada da örerken ara ara elyaflarınızı doldurun. Şimdi elyafla doldurdum. Şu bilek kısmını hafif, biliyorsunuz şunu zaten az doldurmuştuk avuç içine. Yumuşak doldurmuştuk. Aynı şekilde şu bileğin olduğu kısmı da böyle çok fazla doldurmadım. Ama şuradan itibaren daha sıkı doldurdum. Bileği biraz hafif bükeceğim. Parmaklarla birlikte şöyle duruşu şöyle olsun istediğim için. Şuralarda daha sert koyabilirsiniz. Şimdi şuradaki artırmadan sonra 8 sıra ördüm arkadaşlar. 8. sıramı tam sıra başına getirmiyorum. Şu avucunun iç kısmında şurada bırakıyorum. Burada beyaza geçeceğim. O yüzden şöyle aşağı yukarı göz kararı şurada tam ortadaki sık iğne olduğunu düşündüğüm sık iğne de geçeceğim. Şöyle son sık iğnemi örmeden bırakıyorum.
Bundan sonra bir sıra şu beyaza başladığım yere kadar beyazla örüp geleceğim. Burada beyaza geçtim. Şöyle beyazla örüp şurada beyaza başladığım yere kadar geleceğim arkadaşlar. Blo yaparak bir sıra örüp yine şu bloya başladığımız başa gelelim. Evet, şu blo yaptığım yeri de tamamladım arkadaşlar. Artık normal sık iğne olarak bir sıra öreceğim. Ondan sonra bırakacağım. Şöyle bir sırada normal sık iğne yapıp sıra başına gelip şurada ipinizi kopartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, parmaksız ve parmaklı olan ellerimizin her ikisini de size gösterdim. Hangisini arzu ederseniz, hangisi hoşunuza giderse ya da kolayınıza giderse onu yapın. Daha sonra gövde ile birleşimine devam edeceğiz. Teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Gövde birleşiminde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.